Haciz ya da teminata el koyma hakkı. İşte teminat verme zorunlulukları var. Tekneciler kooperatifleşmişler ve hepsi tek fiyat uygulamasına geçmişler. Yolda zaten görüyorsunuz Kekova teknecileri. Bizi buradan kovmazlarsa bugünkü konaklama yerimize geldik. Kovarlar mı sence? Görüşürüz. Bugün dostlarımızla vedalaştık Kaş'tan. Birkaç gün Kaş'ta kaldıktan sonra ve Demre'ye doğru yola çıktık. Peki Demre'ye diye yola çıktık da sizce Demre'ye mi gelmiş olabiliriz? Çünkü yolda birdenbire başka bir tabela gördük ve direksiyonu kırdık. Bakalım neredeyiz? 3 Ağız, Kekova. Evet, burada karavanda kalmak için çok fazla yer yok. Ama çevre çok güzel. Bir kahve içip biraz mola vermek için güzel bir alan. Şu arkamızdaki alan Kekova Adası. Burası 3 Ağız. 2 tane uzun burunun arasında Kekova Adası var. Biz de burada dedik ya bir mola verelim dedik. Sonra da tabii ki Haluk böyle molalarda ne yapıyor? Gidip yanına bakalım ne yapıyormuş. Dırın, 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 dırın. Ne yapıyorsun? Tabii ki drone uçuruyor. Buraya kadar gelmişiz de Kekova'yı size göstermeden gider miyiz hiç? Karşıda kral mezarları, kayalar. Daha ileride üzerinde Türk bayrağını gördüğünüz kale. Biz oraya daha önce tırmanmıştık zaten arka taraftan ama bugün çıkmayacağız. Sakin, sessiz. Karavanla kalmak için güzel bir alan değil. Kalamazsınız. Öyle boş büyük yerler yok. Kampingler var ancak. Ama gezmek için ve görmek için güzel bir yer. Belki burada pansiyonlarda da kalabilirsiniz.
Şöyle buraları da gösterelim. İşte bir Somi'yi buraya park ettik. Burada bir meydan var. Meydanın sağında solunda küçük küçük pansiyonlar var. Daha henüz sezon açılmadığı için sokak satıcıları çalışmıyorlar. Şurada bir market var. Marketin de pansiyonu var zaten kendine ait. Dondurmacı bile açık değil henüz. Biz Üçağız'a Kekova'ya uğradık. Haluk drone'la sizi gezdirdi. Şimdi burada tekneciler kooperatifleşmişler ve hepsi tek fiyat uygulamasına geçmişler. Yolda zaten görüyorsunuz Kekova teknecileri. Evet, 400 lira istiyorlar tekneyle geziye. 400 lira. Aklınızda olsun. 400 liranız yoksa bunun basit bir yolu var. Arkadan doğru Kaleköy'ün arkasına gidiyorsunuz. Arabayı oraya park ediyorsunuz. Biraz tabana kuvvet yukarıya çıkıyorsunuz. Hem sağlık oluyor, hem yukarıya tırmanırken orada eski mezarları görüyorsunuz. Hem de cebinizde 400 liranız oluyor. Sonra onunla gidip bir hafta yaşayabiliyorsunuz. Çok büyük rahatlık. Tavsiye ederiz. Üçağız'dan ve Kekova'dan size göstereceklerimiz bunlar. Hadi bakalım bundan sonra nerede buluşacağız? Yola devam. Açıyorum kapıyı. Hadi binin. Bizi buradan kovmazlarsa bugünkü konaklama yerimize geldik. Kovarlar mı sence? Bence kovmazlar. İnşallah kovmazlar. Hadi gidip bakalım nasıl yermiş burası. Burası Andriake Çayağızı balıkçı barınağının olduğu yer. Kekova'ya giden tekneler de buradan kalkıyorlar. Ve biz şu anda dalga kıranın en ucundayız. Aslında normalde buraya izin alıp girmek gerekiyor ama orada 2 tane karavan gördük. Onlar burada kalınabiliyor. Biz kalıyoruz dediler. O yüzden biz de buradayız. Vallahi bilmiyorum. Belki çıkartırlar. Çıkartırlarsa şehre gideriz. Ne olmuş yani? Hiç de sorun değil. Sherlock da burayı sevdi galiba. Dolaşıyor. Hava bozarsa biraz rüzgarlı olabilir burası. O zaman az geriye gidebiliriz. Şu anda Çayağızı plajındayız Demre'de. Zannetmeyin ki ben sallıyorum bu kamerayı böyle. Araba beşik gibi sallanıyor. Deminden beri ben video yapacağım diye hadi kalalım burada dedik. Ama yani benim zaten vertigom var. Haluk ne diyor? Benim bir vertigom olmaya başlayabilir. Size durumu şöyle göstereyim. Bizim burada bir su bidonumuz var. Su bidonundaki su şu anda arabanın nasıl sallandığını daha net bir şekilde gösteriyor. Bu durum şahane. Evet, yani en sakin halindeyiz şu anda. Sherlock orada kafayı yemiş durumda. Bak. Resmen deprem oluyor gibi sallanıyoruz. Hadi gidelim artık. Video bitti. Hazırlanıyor, yükleniyor. Yüklemesi yapılsın gidelim, tamam mı? Rüzgar o kadar çok ki bilmiyorum sesim nasıl geliyor şu anda size.
Arabanın camları bütün tuzla kaplandı. Denizden gelen dalgaların zerrecikleri yapışıyor arabanın üzerine. Ve anında kuruduğu için sadece tuzlar kalıyor. Her tarafı tuz içinde oldu camların ve arabanın üstü tabii ki. Muhtemelen güneş panellerimiz de şu anda aynı durumdadır. Onları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Yolda bir yere girip mutlaka temizlememiz lazım. Balık titriyor. Çünkü içeride yıkamayı buluyor. Günaydın. Günaydın. Biz Çayazı'ndayız Demre'de. Andriake antik kentinin üzerinden Haluk bir drone uçuşu yaptı. Peki biz neden Andriake antik kentini dolaşmadık? Çünkü biz Akdeniz ve Ege'yi çok fazla dolaşmıştık zaten. Ve sizi biliyoruz ki her bölümde bir antik kente götürürsek yakında bizi seyretmekten vazgeçersiniz. Biz de zaten gördük onları. Sizi hepsine götürmeye gerek yok diye düşünüyoruz. Görmediklerimizi gezelim birlikte. Diğerlerine şöyle tepeden bir uçuş yapalım. Siz de yukarıdan nasıl görünüyorlarmış bir bakın onlara. Olmaz mı? Olabilir belki. Bence kesinlikle olur. Bence gezelim. Peki, gezelim. Tamam. Hadi gidelim müzeye gezelim o zaman. Şu anda Andriake öğren yerinin içindeyiz. Burası girişten sonra 600 metre kadar yüründükten sonra yol üstünde tabii ki eski eserleri görüyorsunuz. Büyük bir Likya Uygarlıkları Müzesi'ne ulaşılıyor. Daha önce gezdiğimiz için biliyorum tabii ki. Likya Uygarlıkları Müzesi'nin önünde bir antik çağ için örnek bir tekne var. Ve daha sonra eski yıkıntılar devam ediyorlar. Bu arada bu öğren yeri bildiğiniz bir hayvanat bahçesi şeklinde. Sağda solda tavus kuşları, tavuklar, keçiler her şey dolaşıyor normal bir şekilde. Demin bir tane horoz vuvuzela gibi bağırdı. O tavus kuşuydu. Demin işte vuvuzela gibiydi. Vuvuzela ne? Dünya Kupası'nın brozunu. Burası Mayra Antik Kenti'nin limanıymış. Liman olduğu için limanda bulunabilen şeyler burada var. İşte su sarnıçları var. Dükkanlar var. Atölyeler var. Boya atölyeleri var. Ne boyasıydı onlar? Murex. Murex boyaları var. Murex boyaları nedir? Deniz kabuklularından elde edilen mor bir boya. Sadece krallar ve üst kademe insanların giyebildikleri mor elbiseleri boyamak için kullanılıyormuş. Çünkü zor bulunuyormuş. Onların işlikleri de var burada. Göreceğiz hepsini şimdi. Buradaki çimleri bitmeyip doğal yoldan kısaltıyorlar. Evet. Her yerde keçiler var. Bunlar çiftlik keçisi galiba. Sen yaramaz bir keçisin galiba. O yüzden boynuna çan takmışlar kaybolma diye. Bak yaramaz olmayanlar da yok. Burası da Doğu Hamamı'ymış. Ama şu anda tarihi eserlerden daha çok keçiler ilgimi çekti benim. Burası da Batı Hamamı. Hamamlar Roma devrinde ve antik zamanda 3 bölümden oluşuyorlar genelde. Soğukluk, sıcaklık ve ılıklık. Bakın hangisidir tabi bilmiyorum ama şurada 3 tane bölüm görünüyor.
orta bölümde de sanırım sıcaklık kısmı şurası. Tuğlalar görünüyor. Genelde tabii o tuğlaların üstü kapalı ve onun üzerinde yıkanıyor insanlar. Tuğlaların olduğu kısımda sıcak su veya sıcak hava veya ısıtma şekli oradan yani. Vay be, çok bilgilisin. Yanlış mı söyledim? Yok, çok bilgilisin dedim. Teşekkür ederim. Ben eskiden tarihten nefret ederdim. İtiraf ediyorum. Ama sonra antik kentleri dolaşa dolaşa tarihinden gene nefret ediyor olabilirim. Bunları ezberlemekten nefret ediyor olabilirim. Ama binalar, insanların yaşam şekilleri, şehirlerin yapıları çok ilgimi çekmeye başladı. Keşke arkeoloji okusaydım diye düşünmüyor değilim yani. Biz mesela mor rengin deniz canlılarından elde edildiğini bilmiyorduk. Çok zor elde edildiğini ve bunun sadece üst düzey insanlar, krallar ve kralın yanındaki insanlar tarafından giyilen kıyafetlerde kullanıldığını bilmiyorduk. Biz zannediyorduk ki herkes beyaz giyiyor. Öyle değilmiş olay. Burada öyle. Bak, burada bir kanalizasyon alanı var. Akan suların gitmesi için. Burası limon agorasıymış. Yani limanın çarşısı. Tabi yani. Marina'da çarşı olur da limanda çarşı olmaz mı? Tabii ki burada da olacak. Hadi bakalım liman agorasına. Gördüğünüz üzere burası agoranın olduğu yer. Benim kamu atıkları var. Nerede? Yerde. Bakalım. Aynada da haykılı görürüz. Burası kocaman bir meydan. Böyle. Şu ortadaki 2 tane su kuyusunu görüyor musunuz? Murex işlikleri için buradan su çıkartılıyormuş. Peki aşağıda kuyu mu var? Hayır. Şuradan ağzı görünen sarnıç var. Birazdan ineriz oraya. Önce şu dükkanlara bir bakalım. Bakın burası Murex işlikleri. Şimdi işliklerin içinde bir sürü deniz kabuğu göreceğiz. Bakın. Burası Murex işliklerinin olduğu odalardan bir tanesi. Her yerde midye kabukları var. Haluk da oradan buldu galiba. Bakayım. Yerden aldığı bir avuç toprak. Toprak deniz kabuklarının Kırıntıları. parçaları. Bunlar bu şekilde işlenmiş. O zamandan bu zamana kalmışlar. Buradaki her oda tek tek bir işlik. Biri bir şeyi yaparken diğeri diğerini yapıyor. Kim bilir buradaki bu kocaman havanda belki de kabukları dövüyorlardı. Ya da güneşin altında bekletiyorlardı. Nasıl çalışıyordu bilmiyoruz ki. Düşünebiliyor musunuz? Burada bir sürü insan bu odaların içinde krallar ve ünlüler için deniz kabuklarını işleyip işlerinden boya çıkartıyorlar. Bakın her yerde deniz kabukları var. Ve kırılmış o taş kaselerden veya kazan gibi şeylerden. Yere batan sarnıcının bir kopyası burası aslında. Liman için uygun büyüklükte olan bir tanesi. Yere batan sarnıcı kocaman İstanbul'u doyuruyormuş. Burası sadece bu liman için kullanılıyormuş. Bu arada burada görüyorsunuz. Yukarıda kuyuların ağızları var. Kuyuların ağızlarına buradan aşağı inip sarnıçtan su çekiyorlarmış. Şimdi buraya biriken sular o kadar çok oluyor ki demek ki insanlar içeriği görebilsinler ve fazla su birikmesin diye motorlarla bu kuyulardaki suları çekiyorlar. Gördüğünüz gibi sarnıç burası. Serviste aşağıda gösterdiğimiz 2 tane kuyunun biri burası, biri orası. Bakalım aşağıda Haluk ne yapıyor? Haluk! Beni görüyor musun? Ben seni göremiyorum ama bilmiyorum GoPro görebiliyor mu? Bir seslen. Alo. Alo mu? Alo. Aşkım. Hey işçi! Temizledin mi oraları? Temizledim. Mis gibi oldu. 1, 2, 3, 4. Aferin. Kuyudan su çek gel yukarıya şimdi. Tamam hadi geliyorum. Sallanma sallanma. Çabuk 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 çabuk.
Bu galiba tekneleri çekmek için. Çekek. Önce bir müzeyi bir gezelim. Çok eminim. Yorulursam aşağı gezmeyebilirim. Şu anda Likya Uygarlıkları Müzesi'ne giriyoruz. Burası bir zamanlar limanın ambarlarıymış. Yani granaryum. Yani şimdiki silolar gibi. Yan yana 8 tane binadan oluşuyor. Ve binalar şu şekilde. İlk salon kendilerine tabii ki ayırmışlar. Mayra salonu. Sonra Patara, Olimpos, Arkandia, Tilos ki gezmiştik. Santos gezemedik. Antifelos ve Pınara. Pınara'ya da gidemedik. Bu anıt önemli bir yol anıtı. Burada Patara'da bulunmuş. Patara'da bulunmuş ama bulunduğu yer böyle olması gerektiği yer değil. Bir Bizans duvarında devşirme dedikleri yani duvar taşı olarak kullanılır bir şekilde bulunmuş. Neden yüzyılın buluntusu? Çünkü üzerinde Yunanca olarak o bölgedeki insanların kullandığı yolların detayları varmış ve ne kadar büyük bir yol ağıyla kaplı olduğu Likya kentlerinin ortaya çıkmış. Üzerinde böyle bir heykel olan yol kılavuzu denen bir taş. Dışarıda Murex işliklerini anlatmıştık. Murex işliklerinin nasıl çalıştığını gösteriyorlar burada. Şimdi Haluk bize anlatsın nasıl yapıyorlarmış. Önce tuzaklama veya dalış yoluyla deniz kabukları elde ediliyormuş. Daha sonra bunlar amforalara konularak işliklere taşınıyormuş. İşliklerde Murex kabukları tek tek veya topluca kırılıp günlerce süren ısıtılıp süzülme yöntemiyle daha sonra saf boya elde ediliyor. Andriake'deki Murex işliklerinde bu işlem M.Ö. 2000'den beri yapılıp M.Ö. sonra 7. yüzyıla kadar da devam etmiş yapılması ve sadece üst sınıfın konumunu gösteren bir boya şekliymiş. Yani mor kıyafet giyenlerin üst sınıf olduğu belli oluyormuş. Şu anda içinde gezdiğimiz müzenin ilk hali buymuş. Bulunduğu zamanki hali. Yanında şurada görüyorsunuz o Murex işliklerinin ve agoranın olduğu bölge ve sarnıçların. Restorasyonu yapılıp normal gerçek bina haline getirilmiş ve müzeye dönüştürülmüş. Şimdiki hali bu. Mayra ve Andriake'nin tarihi bir yerde bitmeyip devam ettiği için burada kilise de olabiliyor. Her ne kadar tarih M.Ö. 2000'e kadar uzansa da milattan sonralarda da burada insanlar yaşadığı için burada bir kilise de bulabiliyorsunuz. Şöyle bakarsak sinagog da bulabiliyoruz. Bu arkamda gördüğünüz taş gümrük kanunlarının üzerinde yazılı olduğu bir taşmış. Anadolu Üniversitesi'nden bir grubun burada kazı yapması sırasında bulunmuş. Ama hayat hiç değişmemiş. Vergiler hep aynıymış. Haciz ya da teminata el koyma hakkı. İşte teminat verme zorunlulukları var. 2 katını ödeme cezası var. Ne bileyim yasa dışı para taleplerinin önlenmesi. Dava dilekçeleri için süre kısıtlaması. Hep aynıymış. Hep aynı. Yani bir devlette yaşıyorsanız vergi hep var. Kaunos, Kalinda, Lissay ve Liday kentlerini kapsayan bir vergilendirme sistemi. Bakın yazıları. Bu yazıları okuyup çözmüşler. O zamanlarda peki internet olmadığından ben görmedim. Bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Bu malın gümrüğe tabi mi değil mi? Bilmiyorum. Dönmesi için adamlar kocaman taşı yazmışlar. Limanın girişine koymuşlar bunu. Al oku demişler. Okuma bilmiyorsan senin derdin. Şu anda bir antik çağ teknesinin üstündeyiz. Ben bir kaptan köşküne gireyim bakayım kaptan ne yapıyor. Kaptan. Çıkarın benim kaptan. Bu kadarcıkmış kaptanın köşkü. Küçücük. Bu arada arkadaşlar burada bir çekim yapayım. Dışarıda konuşamayacağım. Çünkü
Dışarıda inanılmaz bir rüzgar var. Sesim çok kötü çıkacaktır muhtemelen. Limanın içindeyiz şu anda, Andriake limanında. Ve gemiler yanaşmış. Ortalıkta bir harala, bir gürele, herkes koşuşturuyor. Mallar iniyor, mallar çıkıyor, gümrüklemeler yapılıyor. İşte öyle. Düşünün siz bunları. Ve işte teknenin içi. Amforalar teknelerde nasıl götürülüyor? Tam da böyle. Kenarlara sıralanıyor, ortalara sıralanıyor. Ve limandan limana taşınıyor. Evet, şu anda gene birazcık rüzgarsız bir yer buldum. Şu anda liman binalarının içine yürüyoruz. Buralar büyük bir ihtimalle işte gümrükleme, depolama alanlarıydı. Tam bilemiyoruz neler olduklarını. Ama limanın içerisindeyiz. Gemilerin yanaştığı ve malların koyulduğu alandayız şu anda. O zamanlar bu taş binalar varmış ama çoğu yeri tahtalarla kaplıymış. Yani çatıları, ara katları, duvar rafları, onların hiçbir günümüzde kalmamış. Bunun da bir ispatını şöyle göstermek istiyorum. Şu anda kapının yanındayım ben. Bakın. Kapının orada yukarıda menteşelerin olduğu, girdiği yerler var ve aşağıda da aynı şekilde. Şurada da böyle bir oyuk var. Burada da kapandıktan sonra muhtemelen kilitleme alanları. Şu yukarıda aralara tahta kalaslar koyup üst katın başlangıcını gösteriyor. Yani şu tuğlaların olduğu yerden üst katlar başlıyor. İkinci kat başlıyor. Burası tek katlı bir dükkan değil aslında. İşte Haluk'un vuvuzelaları dışarı çıkmışlar gezmeye. Kendi çok güzel, sesi iğrenç hayvanlar.